Merhaba, Fikir Hastası kanalındasın ve hoş geldin. Şimdi bugün Elon Musk'ın son günlerde üzerine çok konuşulan bir demeci var. Onun üzerine bir inceleme videosu çekeceğiz. Şimdi neden bu videoyu yapıyorum? Birincisi doğrudan bizim kanalımızla yani Fikir Hastası ile alakalı bir konu. Başlık şu, ben hemen Google'a yazayım ve size sonuçları göstereyim. Elon Musk 5 yıl içinde dil öğrenmeye gerek kalmayacağını söyledi. İşte Elon Musk insan beynine çip takacak. Artık dil öğrenmeye gerek yok gibi böyle başlıklar var ve çok konuşuldu bu son birkaç haftadır. Hatta sosyal medyada insanların şöyle şeyler dediğini duydum. Evet 5 yıl içerisinde artık yabancı dil öğretmenleri işsiz kalacak. Tercümanlar kapısına kilit vuracak falan gibi sosyal medya paylaşımları da olmaya başladı. Çünkü şimdi biliyorsunuz Elon Musk pek çok yapılamaz denilen şeyi yapmış birisi. O böyle bir şey söylüyorsa bu boş bir laf değildir. Yani gerçekten acaba 5 yıl içerisinde böyle teknolojik gelişmeler olacak mı? İnsanlar bunu merak ediyor. Daha fazla uzatmadan hemen isterseniz ben kulaklığımı takayım. Bu 2 saatlik tabii ki konuşmanın tamamını tercüme edemeyeceğiz. Bize aşağı yukarı 3-4 dakikalık bir kısmı yetiyor. Ben şöyle kulaklığımı takayım. Bu bir podcast. Aynı zamanda YouTube'da yayınlanan bir radyo programı diyebilirim. Joe Rogan çok ünlü, yani çok da fazla takipçisi olan bir programcı. Onun programına konuk olmuş. Tarih olarak da 7 Mayıs 2020. Bu programın biz 29. dakikasından başlayacağız. Yaklaşık 34-35. dakikalara kadar üzerine konuşa konuşa gideceğiz. And there's a lot of loss, information loss that occurs when compressing a complex concept into words. And then you say those words are then interpreted, then they're decompressed by the person who is listening. Dinleyende de diyor tekrardan o sıkıştırılmış veriler açıldığı zaman veri kaybına neden oluyor diyor. And they will at best get a very incomplete understanding of what you're trying to convey. It's very difficult to convey a complex concept with precision. Elon Musk'ın burada söylediği şu, aslında gerçekte de bu iletişim teorisinde de olan bir şey. İnsan zihni diyor çok karmaşık fikirler üretebiliyor diyor ve bunları karşı tarafa iletebilmek için kelimelere dönüştürüyoruz. Karşı tarafa aktarıyoruz. O onu açıyor yani kendi zihninde tekrardan anlamaya çalışıyor diyor ve bu pek çok veri kaybına neden oluyor ve doğru bir iletişim olmuyor diye bu minvalde şeyler söylüyor. Şimdi cümle cümle çeviri şeklinde gitmeyeyim. Genel olarak bunları söylüyor. Devam edelim. Because you've got compression, decompression. You may not even have heard all the words correctly. And so communication is difficult. What we have here is a failure to communicate. İşte bizim burada aslında yaşadığımız şey diyor. Bir iletişim başarısızlığı değil mi? Yani gerçekten insanoğlu olarak bazen aynı dili dahi konuşsak. Bakın burada daha yabancı dil yok. Aynı dilden bahsediyoruz. İkimiz de aynı dili konuşsak da değil mi? Bir iletişim sıkıntısı var. Ondan bahsediyor. There's an interpretation factor too. Like you can choose to interpret certain series of words in different ways. And they're dependent upon tone, dependent upon social cues, even. Evet, programcı da tabii kullanılan dilden, seçilen kelimelerden falan bahsediyor. Yani bu tip şeylerin de iletişimi etkili olduğundan bahsediyor. Facial expressions, sarcasm, there's a lot of variables. Sarcasm is difficult. Yes. Yeah. Sarcasm, satire, irony, bunlar edebiyatta, İngiliz edebiyatında edebi sanat aslında. Bakın bunlar çok zor. Alaycılığı makinelere öğretmek inanılmaz zor. Belki de işte Google Translate'in bugün en başarısız olduğu noktalardan biri bu. Bizim söylediğimiz bir cümlede kinaye var mı? Burada bir alaycılık var mı? Bunu anlayamıyor. İşte bunu anlayamadığı için zaten bana göre, şahsi fikrim, çok daha önümüzde uzun yıllar var. Yani makinelerin bizi gerçek anlamda anlaması ya da bize gerçek anlamda cevap verebilmesi için. Bu da benim tabii şahsi görüşüm. Devam edelim. And there's no need for noises, no need for mouth noises, no need for these sort of accepted ways that we've sort of evolved to make sounds that we all agree. Through our cultural dictionary and we agree or certain. We could bypass all that. Yeah, you can still do it for fun, sentimental reasons. Right. Like campfires. Yeah. Sentimental reasons dedi, yani duygusal nedenlerle diyor değil mi? Yani şimdi programcı bahsediyor. Hani biz ağzımızı bile oynatmadan iletişim kurabileceğimiz bir dünya olsa diyor. Birazcık da ütopikte konuşuyor. Diyor ki o zaman yine de yaparız da bu duygusal nedenlerle yine bunu yaparız diyor. İşte orada kamp ateşine örnek veriyorlar. Hani hiç kimsenin kamp ateşine aslında kampta şu an ihtiyacı yok ama böyle bir benzetmeyle bu işi örneklendiriyor Elon Musk. Yeah, I think you would, in principle, you would be able to communicate very quickly and with far more precision
ideas. And language would, I'm not sure what would happen to language. Evet, şimdi dile ne olacağıyla ilgili çok bilmiyorum diyor ama bakın burada yabancı dilden bahsetmiyor. Aslında burada konuştukları konu yabancı dil değil. Dil. You could probably, in a situation like this, you would be able to just, it would be kind of like the Matrix. You want to speak a different language, no problem. İlk defa gerçekten bir yabancı dilden bahsetti. İşte Matrix'teki gibi bir yabancı dili konuşabileceksin dedi. That's why we just downloaded the program. Hemen indirebileceksin dedi programı. Hani Matrix'te öyle ya, girip bir anda kung fu öğreniyor, bir anda başka dilleri öğreniyor. Onun gibi. I know that Google has some of their Pixel buds have the ability to interpret languages in real time. Like, sure. Yeah, you can hear it and it'll play things back to you in whatever language you choose. So to be something along those lines. Evet, Google'ın kulaklıklarından bahsediyor. İşte anında çeviri yapan, işte karşındakini duyup, yani Google Translate'in böyle dijital olarak çalışanından bahsediyor. Bahsettiğin diyor Elon Musk, hani bu ayarda bir şey mi, bu çizgide bir şeyden mi bahsediyorsun diyor. Yeah. For the first few iterations. Well, the first few iterations are, I mean, what I'm talking about is like in the limit over time, you know, with a lot of development. The first few iterations, really in the first few versions, all we're going to be trying to do is solve brain injuries. Evet, daha çok hani bizim ilk çalışmalarımız diyor, hani beyindeki hasarları çözmeye yönelik. Yani bu bahsettiği, birazdan da söyleyeceği teknoloji beyin hasarlarına yönelik. So it's like don't worry that it's not going to sneak up on you. This will take a while. How many years? Bayağı da biraz da zaman alacak diyor. Şimdi asıl soru bu. Ne kadar zaman alacak? Hani diyoruz ya 5 yıl içerisinde insanların beynine çip takacakmış diye. Before you don't have to talk. Before you don't have to talk. Değil mi? Yani konuşmak zorunda olmayacağın zaman. Bak, hala yabancı dil yok burada. Yani genel dillerden bahsediyorlar. If the development continues to accelerate, then her şey yolunda giderse, bu gelişim sürerse, maybe like 5 years, 5 to 10 years. That's 5-10 yıl arasında. Quick. That's really quick. That's the best case scenario. No time. Bak, the best case scenario değil mi? Her şey yolunda giderse en iyi senaryoya göre, yani en iyi ihtimal 5-10 yıl arası diyor. Sonradan vazgeçecek. Şimdi birazdan diyecek 10 yıl daha iyi bir süre diye. Anymore in 5 years. Best case scenario. But 10 years more like it. 10 is more like it, değil mi? Yani 10 daha şu an gerçekçi geldi ona. I've always speculated that aliens could potentially be us in the future. Tabii programcının derdi hala biraz da işin ütopyası. İşte diyor ki benim diyor kafamda diyor hani gelecekte insanlık biraz daha böyle uzaylı portresi gibi, yani böyle kasları çok zayıf olan, çünkü artık kaslara ihtiyacı yok, ama kafası kocaman olan, çünkü kafaya çok ihtiyacı var. We can talk without words, değil mi? Hani hiç ağzımızı oynatmadan, kelimeleri kullanmadan, belki dijital yollarla böyle iletişim kurarak, belki internet üstünden hiç ağzımızı oynatmadan düşünsel yollarla konuşacağız. Bundan bahsediyor. Ben şöyle düşünüyorum. Bilgisayarların ya da işte yapay zekanın, makine öğrenmesini, buna ne derseniz deyin, gerçek anlamda bizim arzu ettiğimiz şekliyle, ama yani bir tercümanın ya da bir işte ana dili İngilizce olan, ana dili Almanca olan birinin çevirisine yakın bir çeviri yapabilmesi için benim şahsi fikrim en az 30-40 yılımız var. En az diyorum. Dilci arkadaşlara söylüyorum, dil öğrenen arkadaşlara söylüyorum. Kesinlikle çalışmayı bırakmayın. En azından önümüzdeki 20-30 yıl boyunca öğrendiğiniz bu dil size lazım olacak. O yüzden kendi alanınızla alakalı, mesleğinizle alakalı hatta yapabiliyorsanız ikinci dilde lütfen öğrenin. Üniversitede dil okuyan arkadaşlara söylüyorum. Kesinlikle işsiz kalmayacaksınız. Ben size bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Gönlünüz rahat olsun. Bu tamamen farklı bir konu. Manşetlerdekiler tamamen farklı bir konu diyelim ve herkese görüşmek üzere diyelim. Sağlıcakla kalın.